Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu videoda size 5. haftanın denemelerinden bahsedeceğim hızlı bir şekilde. Sizlerin de gördüğü gibi Kraliçe'ye veya Maderşah'a hasar ver diye bir görevimiz var. Burada tabii ki Maderşah'ı veya Kraliçe'yi kesmek zordur. Özellikle de bir ekibiniz yoksa soloda. Ama burada bize kes demiyor, hasar ver diyor. Burada yapacağınız en güzel yollardan bir tanesi kendinizi olabildiğince safe bir noktaya alıp buradaki bosslara ateş etmek. Eğer hiç Maderşah veya Kraliçe deneyiminiz yoksa şöyle bir şey de tercih edebilirsiniz. Çok uzak bir noktadan Ferro, Kaçak, Kartal, Örs yani uzun menzilli olan bütün silahlarla çok uzak mesafeden ateş etme imkanınız da var. Bu çok uzak mesafeden ateş ettiğiniz zaman size doğru döneceğini düşünmüyorum veya size saldıracağını düşünmüyorum. Ama tabii ki denemek lazım. Bu kadar uzaktan hiç bu iki boss'a da ateş etmedim. İkinci görevimiz ise ilk dalga kabuk kıranlarını ara. Bunun bence yapılabileceği en güzel yerlerden bir tanesi. Ben daha önceden oldukça yüksek bir skoru baraj savaş alanında elde etmiştim. Burada haritayı dolaştığınız zaman inanılmaz derecede bulma imkanınız yüksek. Tabii ki hatırlatma yapıyorum. Bu görevlerin hepsini gece baskınında ya da mümkünse ya da olabiliyorsa kilitli geçitte yapmanızı tavsiye ederim. İlk önceliğiniz her zaman bence gece baskı. Baraj savaş alanında da bu ikinci aşamayı ilk dalga kabuk kıranını arayı çok rahat yapacağınıza inanıyorum. Tabii ki burada daha farklı rotanız da olabilir. Deneyimlediğiniz güzel bir rotanız varsa bunu da yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Üçüncüsü ark düşmanlarına hasar ver. Aslında bu çok zor bir görev değil. Burada bütün arklara hasar vermen gerekiyor. Güzel bir köşeye geçtiğin zaman herhangi bir haritada hiç fark etmez. Gördüğün bütün arklara hasar veriyor olacaksın. Yapılmasının zor olduğunu düşünmüyorum. Hatta buradaki bence en kolayı budur. Bir sonraki görev ise öğütücülere hasar ver. Bunu yapabileceğin tek yer Stella haritası. Stella'da gece girdiğiniz zaman oldukça yüksek bir skor elde edebilirsiniz. Ancak şunu da unutmayın. Stella'da fight'ın kaçınılmaz olduğu bir harita. Kendinizi en safe'e alacak şekilde oynamanız ya da PvP lobilerine gidiyorsanız PvE lobilerine düşmeye çalışın. Bununla ilgili de nasıl yapılıyor dair bu akşam yapacağım canlı yayında anlatacağım. Son güncellemeden sonra birkaç analiz etme şansım oldu. Burada şöyle bir taktik de izleyebilirsiniz. Kabuk kıran gibi bir silah alıp çok hızlı bir şekilde bu öğütücülere hasar verip haritayı hızlıca dolaşabilirsiniz. Tabii ki ikinci silah olarak kendinizi koruyabileceğiniz PvP'ye karşı bir silah da almak zorundasınız. Ama dediğim gibi eğer ölürseniz çok ciddi bir maliyetli olur. Çünkü Stella'ya herkes genelde free girer ve lootlu insanları avlayıp onların lootunu çalmaya çalışırlar. O yüzden buradaki risk faktörü tamamen sizin kendi kararınızla alakalı. Ben şöyle yapın vesaire gibi yönlendirmeyeceğim. Açıkçası level 1 Earth'le bile çok rahat bir şekilde öğütücüleri indirebilirsiniz. Ulan onu görmedim ya. Nasıl öyle sessizce geldi bana. Zaten bütün Shredder'ları kesebilecek bir silahımız yok burada. İçeride yine Shredder var galiba. Ah be. İyi vurdu. Vallahi iyi vurdu. Ark roketlerini aç. Buradaki görev aslında birazcık kafa karıştırıcı. Çünkü bazen haritalara ark roketlerinin bol olduğu bir etkinlik geliyor. Kısa süreli de olsa. Bu etkinlikteki yapacağınız skorlar bence gece etkinliğindeki yapacağınız skorların yanından bile geçemez. Gece iyi bir şekilde bu roketleri açtığınız zaman yani örnek veriyorum 2 kat XP aldığınızdan dolayı bence ark çok fazla gidiyor. Çünkü gündüz modda yaptığınız zaman çok düşük bir XP alıyorsunuz ve bence uğraşmaya değmez bu şekilde. Tavsiyem bunu gece yapmanız. Buradaki birinci sezonda yerde yatan ve duman çıkartan roketlerden puan alamıyorduk ama ikinci sezon itibariyle artık bu roketlerden de puan alabiliyoruz. Yerde gördüğünüz veya dikey olarak gördüğünüz bütün roketleri inceleyin. Buradaki olay şu: eğer bir başkası sizden önce incelemişse hiç sıkıntı değil. Siz inceleseniz de yine puanınızı alıyorsunuz. Hatta bu daha da güzel bir şey. O sesi siz çıkartmış olmuyorsunuz kapağını kırmak için. Olsun, buradaki amacımız loot yapmak değil, görevi yapmak. Burada sizi zorlayabilecek bence bir tane görev var. O da öğütücülere hasar ver. Çünkü Stella ve PvP deneyiminiz yoksa oldukça sizi zorlayabilecek.
gösterecektir. O yüzden size buradaki kişisel tavsiyem, girmeden önce oyuna Stella'da Shredder'lar nerede bulunuyor, yani öğütücüler, haritadan güzelce bir bakın. Yerlerini öğrenin. Daha sonra buna yönelik taktiklerinizi de geliştirebilirsiniz. İşte önce buraya gideyim, oradan şuraya giderim veya buradan doğarsam böyle yapayım gibi planlamalarınızı yapın. Çünkü Stella'da evet bir tane öğütücü kestik. Evet, diğeri neredeymiş? Bir araştırmaya girerseniz muhtemelen bir başkası gelecek, sizi arkalayacaktır. Çünkü oldukça hareketli bir map, daha doğrusu. Burada aktif hareketli olmak çok önemli. Bu haftanın görevleriyle ilgili anlatacaklarım da bu kadar. Çok fazla üstüne duracak bir şey yok aslında. Çoğu çok basit. Yani erişmesi çok basit. Yüksek skor yapması belki zor olabilir ama geçen haftaya göre bence bir nebze daha kolay. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğenip yorum yaparsanız oldukça mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar.